Merhaba ve derinlemesine hoş geldin. Bugün felsefenin en temel, en eski tartışmalarından birine dalıyoruz. Şöyle bir düşün, önünde iki tane elma var. Biri kıpkırmızı, parlak, diğeri biraz daha soluk, belki üzerinde ufak tefek lekeler var. Biri tatlı, diğeri ekşi olabilir. Yani her biri kendine özgü, değil mi? Tekil. Evet, her biri farklı. Ama bakıyorsun, hiç düşünmeden ikisine de elma diyorsun. Hatta ikisinde de tonları farklı olsa bile bir kırmızılık olduğunu söylüyorsun. Peki nasıl oluyor da bu kadar farklı şeyleri aynı başlık altına alabiliyoruz? Bu ortak elmalık ya da kırmızılık dediğimiz şey tam olarak ne? İşte bu harika bir başlangıç noktası. Yani gerçekten var olan bir öz mü bu? Yoksa biz mi uyduruyoruz, bir etiket mi yapıştırıyoruz? Aynen öyle. Felsefede işte bu türden ortak özelliklere, yani tek tek nesnelerin paylaştığı düşünülen insanlık, güzellik, adalet gibi özlere veya niteliklere tümel deniyor. Ve felsefe tarihinin belki de en uzun soluklu, en inatçı tartışması tam da burada başlıyor. 2000 yılı aşkın bir süredir devam eden bir tartışma bu. Düşünebiliyor musun? Temel soru şu: bu tümeller, yani bu ortak özler, bizden ve bizim zihnimizden bağımsız, evrende kendi başlarına var olan şeyler mi? Yoksa sadece benzer nesneleri gruplamak için kullandığımız, işimize yarayan zihinsel etiketler veya kelimeler mi? Bu soruya verilen cevaplar da felsefeyi kabaca söylersek iki ana kampa ayırıyor. Tümellerin bir şekilde gerçek olduğunu savunan realistler, yani gerçekçiler, Ve diğer tarafta da bunların sadece isimlerden ibaret olduğunu düşünen nominalistler, yani adcılar. aynen. İşte bugünkü derinlemesini incelememizde senin için özel olarak hazırladığımız kaynakları kullanarak bu büyük felsefi mücadelenin izini süreceğiz. Antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar geleceğiz. Bakalım bu temel sorun nasıl ele alınmış, ne gibi cevaplar verilmiş? Ve bu cevapların bizim için, yani günümüz düşüncesi için ne anlama geldiğini de konuşacağız tabii. Kesinlikle. Amacımız bu karmaşık görünen ama aslında günlük hayatımıza bile dokunan bu tartışmanın özünü kavramak. O zaman hadi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Tabii ki Antik Yunan'dan, değil mi? Elbette, tartışmanın kökleri orada. Ve realist kampın kurucu babası şüphesiz Platon. Platon, idealar dünyası. Hemen akla o geliyor. Platon'a göre bizim bu duyularımızla algıladığımız dünya, hani şu gördüğümüz, dokunduğumuz dünya, aslında gerçekliğin soluk bir kopyası, bir gölgesi sadece. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru. Platon için asıl gerçeklik değişmeyen, mükemmel, ebedi ideaların bulunduğu başka bir alemde. Orada mesela mükemmel bir elmalık ideası var, mükemmel bir kırmızılık ideası, güzellik ideası, her şeyin kusursuz formu orada. Peki bizim gördüğümüz bu elmalar ne o zaman? Onlar o mükemmel elmalık ideasının yeryüzündeki kusurlu yansımaları, gölgeleri. Bir elma ancak o ideadan pay aldığı ölçüde elma oluyor Platon'a göre. İşte bu görüşe aşkın realizm diyoruz. Çünkü tümeller, idealar tek tek nesnelerden ayrı, onların ötesinde, aşkın bir dünyada ve onlardan önce varlar. Universalia ante rem, yani şeylerden önce. Peki ama Platon neden böyle ayrı bir idealar dünyasına ihtiyaç duyuyor? Yani neden tümellerin burada, bu dünyada olamayacağını düşünüyor? Güzel soru. Platon'un güçlü argümanlarından biri, kaynaklarda da sıkça vurgulanan çokluk üzerindeki birlik argümanı. Şöyle düşünüyor, eğer birçok farklı şeye, işte senin verdiğin örnekteki gibi, farklı renkte, tatta, şekildeki elmalara hep aynı elma adını veriyorsak, demek ki hepsinin paylaştığı ortak, değişmez, tek bir elmalık özü olmalı. Hı hı. Yoksa bu ortak ismi nasıl kullanabilirdik? Her elma sürekli değişirken, çürürken, yok olurken elmalık kavramı nasıl sabit kalabilirdi? İşte bu sabitliği ve ortaklığı sağlayan şey, tikellerin ötesindeki, onlardan bağımsız ideadır diyor Platon. Anladım. Kulağa mantıklı geliyor bir yandan. Ama sonra sahneye Platon'un en parlak öğrencisi çıkıyor ve "Hocam bir dakika," diyor. Aristoteles. Aynen öyle. İşin ilginç tarafı da bu zaten.
Aristoteles de tümellerin bir tür gerçekliği olduğunu kabul ediyor. Yani o da bir realist aslında. Ama hocasının bu ideaları alıp bambaşka bir aleme taşımasına şiddetle karşı çıkıyor. Neden peki? Aristoteles'in derdi ne Platon'un idealarıyla? Aristoteles diyor ki bu ideaları tikellerden ayırmak hem gereksiz hem de açıklayıcı değil. Meşhur üçüncü adam argümanını kullanıyor hocasını eleştirmek için. Üçüncü adam argümanı o neydi? Şöyle, eğer tikel bir insan, mesela Sokrates'le insan ideası arasındaki benzerliği açıklamak için ikisinin de paylaştığı daha genel, üçüncü bir ideaya, bir tür üst insan ideasına ihtiyaç duyuyorsak, o zaman bu yeni idea ile diğer ikisi arasındaki benzerliği açıklamak için dördüncü bir ideaya, sonra beşinciye. Bu böyle sonsuza kadar gider. Yani Platon'un teorisi bir açıklama sağlamak yerine sonsuz bir gerilemeye yol açıyor diyor Aristoteles. Mantıklı bir eleştiri, gerçekten. Peki Aristoteles'in kendi çözümüne tümeller nerede o zaman? Aristoteles'e göre tümeller, yani onun deyimiyle formlar, eidos veya morfi, ayrı bir dünyada falan değil, tam da tek tek nesnelerin kendi içinde bulunur. Universalia en re, yani şeylerin içinde. Bu yüzden onun yaklaşımına içkin realizm ya da ılımlı realizm diyoruz. Yani her elmanın içinde bir elmalık formu mu var? Tam olarak öyle. Aristoteles'e göre her tikel nesne, bu elma, şu sandalye, sen, ben, iki temel unsurun birleşimidir. Bir yanda şekilsiz, potansiyel bir madde, hile, diğer yanda o maddeye belirli bir şekil, yapı ve öz kazandıran form, morfe. İşte bu form o nesnenin tümel yönüdür, onu neyse o yapan şeydir. Bütün elmalarda ortak olan şey bu paylaştıkları formdur. Buna hilemorfizm deniyor, madde-form öğretisi. Anladım. Madde ve form bir arada. Peki biz bu formu nasıl biliyoruz? Yani birçok farklı elmaya bakıp hepsinin içindeki o ortak elmalık formunu zihnimiz nasıl ayırt ediyor? Aristoteles buna soyutlama, abstraction süreci diyor. Biz önce tek tek elmaları duyularımızla algılıyoruz, sonra zihnimiz bu tikel örneklerdeki ortak olan formu, yani özü, diğer bireysel özelliklerden renk, boyut, tat gibi soyutlayarak kavruyor. Yani bilgi tikellerden başlıyor ama zihin tümezi soyutlayarak elde ediyor. Yani özetle hem Platon hem Aristoteles tümellerin bir şekilde gerçek olduğunu düşünüyor. Realistler ama en temel farkları tümellerin nerede bulunduğu konusunda. Platon için ayrı bir idealar dünyasında, Aristoteles içinse nesnelerin tam içinde. Aynen öyle. Bu temel ayrım tüm Orta Çağ boyunca sürecek tartışmanın da temelini atıyor aslında. Ve Orta Çağ'a geldiğimizde işler daha da karmaşıklaşıyor anladığım kadarıyla. Özellikle kaynaklarda adı geçen Porfiryos'un o meşhur soruları var. Boethius'un çevirisiyle Batı düşüncesini derinden etkileyen sorular. Evet, Porfiryos aslında Aristoteles'in kategorilerine bir giriş yazıyor, isagoge, ve orada sanki kenara not düşer gibi ama aslında fitili ateşleyen şu üç soruyu soruyor. Tümeller, cinsler ve türler kendi başlarına mı varlar yoksa sadece zihinsel kavramlar mı? Eğer varlarsa cisimsel mi yoksa cisimsiz mi? Ve duyulur nesnelerden ayrı mı bulunurlar yoksa onların içinde ve onlarla ilişkili mi? Ve kendisi bu soruları cevaplamaktan kaçınıyor yanılmıyorsam. Aynen, bunlar çok derin konular, şimdilik girmeyelim der gibi bir tavırla geçiştiriyor. Ama bu sorular bütün Ortaçağ felsefesinin, özellikle de skolastik dönemin ana gündem maddelerinden biri haline geliyor. Yüzyıllarca bu sorular etrafında dönüyor tartışma. Üstelik konu sadece soyut bir felsefe problemi değil. Kaynaklar bunun teolojik boyutuna da dikkat çekiyor. Yani Hristiyanlık doktrinleri açısından da hayati bir önemi var. Kesinlikle bu çok kritik bir nokta. Mesela ilk günah kavramı, Adem'in işlediği günahın tüm soyuna, yani bütün insanlığa nasıl geçtiği sorusu. Eğer insanlık diye gerçek, ortak bir tümel öz yoksa bu aktarım nasıl mümkün olabilir? Her insan tamamen ayrı bir bireyse, birinin günahı diğerlerini nasıl etkiler? Ya da kutsal üçleme, teslis doktrini. Baba, oğul ve kutsal ruhun üç ayrı kişi olup aynı zamanda tek bir tanrı olması. Aynen. Eğer tanrısallık diye paylaşılan ortak ve gerçek bir öz, tümel yoksa, üçleme nasıl açıklanacak?
Bu üç ayrı tanrı demek olmaz mı? İşte bu yüzden tümellerin gerçekliği varsayımı, Orta Çağ teolojisi için temel bir dayanak noktasıydı. Peki Orta Çağ'da genel eğilim ne yöndeydi başlangıçta? Platon mu, Aristoteles mi daha etkiliydi? Erken Orta Çağ'da özellikle Augustinus'un etkisiyle Platoncu realizm daha baskındı. Augustinus, Platon'un idealarını alıp Tanrı'nın zihnine yerleştirmişti. Yani tümeller Tanrı'nın dünyayı yaratmadan önce sahip olduğu ebedi ilk örneklerdi. Bu görüş mesela Canterbury'li Anselmus gibi düşünürlerde daha da ileri gidiyor. Onlar için tümeller tek tek varlıklardan daha gerçekti. Aşırı realizm diyebiliriz buna. Guillaume de Champeau da bu çizgideydi. Ama sonra 11. yüzyılda galiba işler değişmeye başlıyor. Rossellinus adında biri çıkıp çok radikal bir şey söylüyor. Evet, Rossellinus adeta bir bomba atıyor ortaya. Diyor ki bu tümeller dediğiniz şeyler var ya, onlar sadece ağzımızdan çıkan sesler, birer nefes, flatus vocis. Yani gerçekte var olan sadece tek tek bireylerdir. İnsan, hayvan, renk gibi genel kavramlar ise sadece fiziksel birer sesten, birer kelimeden ibarettir. Ortak bir özle falan işaret etmezler. Bu bildiğimiz anlamda ilk radikal nominalist çıkışlardan biri. Vay canına. Bu o dönem için çok cesur bir iddia olmalı. Peki tepkiler ne oluyor? Özellikle teolojik açıdan. Büyük tepki çekiyor tabii. Az önce konuştuğumuz üçleme meselesi hemen gündeme geliyor. Eğer tanrısallık sadece bir isimse, bir nefesse, o zaman Baba, Oğul ve Kutsal Ruh nasıl tek bir tanrı olabilir? Bu üç tanrıcılık, triteizm yani üç ayrı tanrıya inanmak anlamına gelir diye suçlanıyor Rossellinus. Hatta bu yüzden görüşlerini geri çekmek zorunda kalıyor. Bu olay, nominalizmin o dönemde ne kadar tehlikeli ve sarsıcı görüldüğünü anlamak açısından önemli. Bu kadar keskin kamplaşmalar olunca bir orta yol arayışı da kaçınılmaz oluyor sanırım. İşte burada Petrus Abelardus devreye giriyor değil mi? Aynen öyle. Abelardus hem aşırı realizmi, tümellerin tikellerden ayrı ve daha gerçek olduğu görüşünü, hem de Rossellinus'un aşırı nominalizmini, tümellerin sadece anlamsız sesler olduğu görüşünü eleştiriyor. Daha incelikli, daha dengeli bir pozisyon geliştirmeye çalışıyor. Buna genellikle kavramcılık, conceptualism deniyor. Kavramcılık, bu ne anlama geliyor tam olarak? Abelardus diyor ki, tümeller sadece anlamsız bir ses, vox değil, anlam kaşıyan sözlerdir, sermo. Yani kelimelerin bir anlamı var. Peki bu anlam nereden geliyor? Dış dünyadaki ayrı bir tümelden, realizm gibi değil, zihnimizin benzer nesneleri gözlemleyerek oluşturduğu kavramlardan geliyor. Yani insanlık kavramı zihnimizde mi oluşuyor? Evet, Abelardus'a göre insanlık kavramı zihnimizde oluşur. Dış dünyada Platon'un ideası gibi ayrı bir varlığı yoktur. Bu yönüyle nominalizme yaklaşıyor. Ama Rossellinus'tan ayrıldığı nokta şu, bu kavram tamamen keyfi, uydurma bir şey de değildir. Nesnelerin kendilerinde bulunan nesnel benzerliklere dayanır. Abelardus buna nesnelerin ortak durumu, statüs diyor. Yani zihnimizde bir kavram var ama bu kavramın dünyada bir temeli, bir dayanağı, nesneler arasındaki gerçek benzerlikler var. Ne tam realist, ne tam nominalist. Bir ara formül. Anladım. Zekice bir orta yol denemesi. Peki sonra 13. yüzyılda Aristoteles'in eserlerinin Latince'ye çevrilmesiyle durum nasıl değişiyor? Sahneye Thomas Aquinas çıkıyor. Evet, 13. yüzyıl tam bir dönüm noktası. Aristoteles'in eserlerinin, özellikle de metafiziğinin yeniden keşfi ve çevirileriyle birlikte Aristotelesçi düşünce Batı'da muazzam bir etki yaratıyor. Ve bu yeni dalganın zirvesindeki isimlerden biri şüphesiz Thomas Aquinas. Aquinas, Aristoteles'in felsefesini, özellikle de ılımlı realizmini alıp Hristiyan teolojisiyle ustaca sentezliyor. Nasıl bir sentez bu? Tümeller konusunda ne diyor Aquinas? Da üç farklı varoluş biçimi vardır. 1. Anterem, şeyden önce. Tümeller, Tanrı'nın zihninde ebedi ilk örnekler olarak vardır. Bu, Agustinusçu ve Platoncu mirası devam ettiriyor. 2. İnre, şeyin içinde.
Tümeller, Tanrı tarafından yaratılmış tikel nesnelerin özü veya formu olarak, yani Aristoteles'in dediği gibi nesnelerin içinde bulunur. 3. Postrem, şeyden sonra. Tümeller, insan zihninin tek tek nesneleri gözlemleyip soyutlama, abstraction yoluyla oluşturduğu kavramlar olarak vardır. Bu da Abelardus'un kavramcılığına göz kırpıyor. Vay canına. Üçü bir arada yani. Hem Tanrı'nın zihninde, hem nesnede, hem de bizim zihnimizde. Bu bayağı kapsayıcı bir çözüm gibi duruyor. Evet, Aquinas'ın bu formülü gerçekten çok etkili oluyor ve skolastik düşüncede uzun süre hakimiyetini sürdürüyor. Adeta farklı kampları uzlaştıran, her birine hak veren diplomatik bir çözüm gibi. Ama tabii felsefede hiçbir çözüm son söz olmuyor. Olmuyor tabii. Ve 14. yüzyılda biri geliyor ve bu özenle kurulmuş dengeyi sarsıyor. Occam'la William ve onun meşhur usturası. Evet, Occam'lı Williams sahneye çıkıyor ve tartışmanın yönünü kökten değiştiriyor diyebiliriz. Onun meşhur ilkesi, Occam'ın usturası yani lex parsimonia, tasarruf ilkesi. Zorunluluk olmadıkça varlıkları çoğaltmamak gerekir. Yani bir şeyi açıklamak için daha az sayıda varlık veya ilke yeterliyse daha fazlasını varsaymak gereksizdir diyor. Ve bu usturayı alıp tümeller teorisine mi uyguluyor? Tam olarak öyle. Occam'a göre realistlerin yaptığı şey tam da bu gereksiz çoğaltmadır. Diyor ki, neden hem tek tek bireysel elmaları kabul edelim hem de bunlara ek olarak bir de soyut, evrensel bir elmalık özünü varsayalım. Eğer dünyayı yani elmalar arasındaki benzerlikleri vesaireyi sadece tek tek elmalarla açıklayabiliyorsak bu soyut, gizemli tümellere ne gerek var? Usturayı vuruyor ve tümelleri kesip atıyor. Peki, tümeller yoksa ne var Occam'a göre? Gerçekte var olan nedir? Occam için gerçekte var olan tek şey radikal biçimde bireysel olan tikellerdir. Yani bu elma, şu insan, o at, hepsi birbirinden ayrı, biricik varlıklar. Ortak bir doğa, paylaşılan bir öz diye bir şey kesinlikle yoktur. Bu konuda çok net. Ama o zaman bizim elma, insan, at gibi genel terimlerimiz ne anlama geliyor? Eğer ortak bir öz yoksa bu kelimeler neye işaret ediyor? İşte Occam'ın nominalizminin kilit noktası burası. Ona göre bu genel terimler zihnimizdeki işaretler veya terimler, termini. Bu terimler kendi doğaları gereği birden çok tikel şeye işaret etme veya onlar yerine geçme, suppositio yeteneğine sahiptir. Yani elma terimi zihinsel bir işarettir ve bu elmaya da, şu elmaya da, o elmaya da işaret edebilir. Bu yüzden onun nominalizmine terminizm de denir. Peki ya benzerlik? Yani tamam ortak öz yok ama bu elmalar neden birbirine benziyor? Biz neden onlara aynı elma terimini uyguluyoruz? Bu benzerliği nasıl açıklıyor? İşte burası Occam'ın belki de en radikal olduğu yer. Diyor ki, benzerlik açıklanması gereken ikincil bir şey değildir. O temel bir olgudur. Tikeller basitçe birbirine benzerler. Biz de bu temel benzerliği sezgisel olarak kavrarız. Notitia intuitiva tikellerin doğrudan bilgisi ve bu benzerliğe dayanarak genel terimler kullanırız. Yani benzerliği açıklamak için ayrıca bir tümel icat etmek tam da Occam'ın usturasının yasakladığı gereksiz çoğaltmadır. Benzerlik vardır, biz de onu görürüz, o kadar. Yani benzerliğin kendisi bir açıklama gerektirmiyor Occam'a göre. Aynen. Bu metafiziği inanılmaz ölçüde basitleştiren bir hamle, soyut, gözlemlenemeyen tümellerden kurtulup dikkati doğrudan deneyimlediğimiz, sezgisel olarak bildiğimiz tek tek varlıklara çekiyor. Bu yaklaşımın Orta Çağ'ın karmaşık metafizik tartışmalarından sıyrılıp modern bilimin ve deneyiciliğin, ampirizmin doğuşuna zemin hazırladığı söylenebilir, ontolojiyi temizliyor adeta. Çok ilginç. Metafiziği basitleştirip yolu bilime açıyor bir nevi. Peki modern döneme geldiğimizde, yani 17. ve 18. yüzyıllara, bu tartışma nasıl bir şekil alıyor? Kaynaklar diyor ki, odak noktası metafizikten çok bilgiye, yani epistemolojiye kayıyor. Evet, kesinlikle. Modern felsefede özellikle de Britanya'da gelişen ampirizm akımıyla birlikte soru artık sadece ne var, ontoloji değil, daha çok biz neyi nasıl bilebiliriz
epistemoloji haline geliyor. Ve bu yeni bakış açısı tümeller sorununa da yeni yaklaşımlar getiriyor. İngiliz empiristleri Locke, Berkeley, Hume. Onların tavrı ne oluyor bu konuda? Hepsi de bilginin temellerinin duyu deneyimi olduğunu savunduğu için soyut, deneyimden gelmeyen tümellere şüpheyle yaklaşıyorlar tabii. Ama aralarında farklar var. Mesela John Locke, genel fikirlerin, tümellerin zihinsel karşılığı gibi düşünebiliriz, deneyimlediğimiz tikel şeylerden soyutlama yoluyla elde edildiğini kabul ediyor Aristoteles gibi. Ama bu soyut genel fikirlerin, şeylerin gerçek özüne karşılık gelip gelmediğinden asla emin olamayacağını söylüyor. Gerçek özler bize kapalıdır diyor. Berkeley daha da ileri gidiyor sanırım. Evet. George Berkeley çok daha radikal, Locke'un soyut genel fikirler oluşturma fikrine tamamen karşı çıkıyor. Diyor ki zihnimizde soyut bir insan fikri, ne beyaz ne siyah, ne kısa ne uzun veya soyut bir üçgen fikri, ne ikizkenar ne eşkenar ne çeşitkenar oluşturmak imkansızdır. Zihnimizdeki her fikir, her imge mutlaka tikeldir, belirlidir. Genel fikir dediğimiz şey aslında tikel bir fikrin genel bir terimle temsil edilmesinden ibarettir. Ve David Hume, o nedir? Hume ise ampirizmi ve şüpheciliği doruk noktasına taşıyor. O, bırakın soyut genel fikirleri, nedensellik, töz gibi temel kavramların bile deneyimden türetilemeyeceğini savunuyor. Genel fikirler, tümeller konusuna gelince, Berkeley gibi o da soyut fikirlerin imkansız olduğunu düşünüyor. Bizim genel fikir dediğimiz şey aslında birbirine benzeyen bir dizi tikel izlenimin zihnimizde yarattığı bir alışkanlıktır diyor. Elma kelimesini duyduğumuzda zihnimiz alışkanlık gereği geçmişteki çeşitli elma izlenimlerinden birini canlandırır. O kadar. Yani tümeller tamamen psikolojik bir alışkanlığa indirgeniyor. Bu, nominalizmin en uç yorumlarından biri. Ampiristlerin darbeleriyle tümeller iyice köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Ama tam bu noktada Hume'ü okuyup dogmatik uykusundan uyandığını söyleyen biri çıkıyor ve her şeyi değiştiriyor. Immanuel Kant. Kaynaklar onun yaklaşımını bir Kopernik devrimi olarak tanımlıyor. Nedir bu devrim? Kant'ın yaptığı şey gerçekten devrim niteliğinde. O zamana kadar felsefe genellikle bilginin nesneye uyması gerektiğini varsayıyordu. Yani zihnimiz dış dünyadaki nesneleri pasifçe algılar ve onlara uygun bilgiler oluşturur. Kant diyor ki, hayır, tam tersi. Nesneler bizim bilgimize uymak zorunda. Yani biz dünyayı olduğu gibi ham haliyle değil, kendi zihnimizin yapıları aracılığıyla deneyimliyoruz. Zihnimizin yapıları derken, Kant'a göre insan zihninde deneyimi mümkün kılan, doğuştan gelen, evrensel ve zorunlu bazı yapılar vardır. Bunlara a priori yani deneyim öncesi formlar ve kategoriler diyor. Zaman ve mekan algımız, duyarlılığın formları ve nedensellik, birlik, çokluk, töz gibi temel kavramlar, anlama yetisinin kategorileri bunlardan. Bunlar bizim dünyaya taktığımız zihinsel gözlükler gibi. Biz deneyimi ancak bu gözlüklerle, bu kategorilerle anlamlı hale getirebiliyoruz. peki bunun tümellerle ilgisi ne? Deneyimden türettiğimiz alışkanlıklar, bunlar bizim zihnimizin deneyime uyguladığı a priori kategorilerdir. Yani tümellik gerçekliğin kendisinde değil, bizim gerçekliği anlama ve yapılandırma biçimimizde fenomenel alanda bulunur. Bilginin merkezini nesneden özneye, yani bize kaydırıyor. Bu bir tür transandantal kavramcılık diyebiliriz. Kavramlar zihnimizde ama bunlar keyfi değil, deneyimin ön koşulu olan evrensel ve zorunlu yapılar. Vay canına. Bu gerçekten de bütün bakış açısını değiştiriyor. Yani tümeller ne dışarıda ne de sonradan uydurma. Bizim zihnimizin temel işleyiş biçimi. Peki 20. yüzyıla geldiğimizde bu devrimden sonra tartışma ne yönde ilerliyor? Analitik felsefe dönemi? 20. yüzyılda tartışma yeniden canlanıyor ama bu sefer odak noktası daha çok dil felsefesi, mantık ve özellikle de matematik felsefesi oluyor. Yani tümeller sorunu, sayılar gerçek mi, matematiksel nesneler var mı, bilimsel yasalar neyi ifade eder gibi sorularla iç içe geçiyor.
Kimler var mesela bu dönemde öne çıkan? Bir yanda ilginç bir şekilde Platonizme geri dönüşler görüyoruz. Mesela Bertrand Russell, matematiğin temellerini sağlam bir zemine oturtmak için sayıların, kümelerin ve mantıksal ilişkilerin, örneğin den büyüktür ilişkisinin gerçekten zihnimizden bağımsız olarak var olduğunu savunuyor. Bu modern bir Platonizm türü. Yani sayılar da bir tür tümel gibi mi görülüyor? Evet, soyut, evrensel nesneler olarak. Russell'ı ardından gelen Vivio Quine ise çok etkili bir argüman geliştiriyor. Vazgeçilmezlik argümanı, indispensability argüman. Quine diyor ki, bizim en iyi bilimsel teorilerimiz, fizik, kimya vesaire, işleyebilmek için matematiği kullanmak zorunda. Eğer bu teoriler doğruysa ve matematik onlar için vazgeçilmezse, o zaman bu teorilerin varsaydığı matematiksel nesnelerin, sayıların, kümelerin vesaire de varlığını kabul etmek zorundayız. Bilim için vazgeçilmezse ontolojik olarak da ciddiye almalıyız. Yani bir anlamda gerçektirler diyor. Bu da realizme, özellikle matematiksel realizme güçlü bir destek sağlıyor. Anladım. Bilim tümelleri veya benzeri soyut nesneleri gerektiriyorsa onları kabul etmeliyiz, diyor Quine. Peki karşıt görüşler yok mu? Nominalist damar devam etmiyor mu? Elbette ediyor. Bu Platoncu ve realist eğilimlere karşı güçlü eleştiriler de var. Bunların en ünlülerinden biri Ludwig Wittgenstein'dan geliyor. Wittgenstein özellikle geç dönem felsefesinde dilin kullanımına odaklanıyor ve katı özcü tanımlara karşı çıkıyor. Onun meşhur aile benzerlikleri fikri var değil mi? Aynen öyle. Wittgenstein diyor ki bir kavramın, örneğin oyun kavramının kapsamına giren her şeyin tek bir ortak öze sahip olması gerekmez. Mesela düşünelim. Kart oyunları, top oyunları, satranç, bilgisayar oyunları, çocukların oynadığı halka çevirme oyunu, bütün bunları oyun yapan tek bir ortak özellik bulabilir miyiz? Çok zor. Evet, zor gerçekten. Ama diyor Wittgenstein, bunlar arasında tek bir ortak öz olmasa da karmaşık bir benzerlikler ağı vardır. Bazıları eğlence içerir, bazılarında rekabet vardır, bazılarında kurallar, bazılarında şans. Tıpkı bir ailenin üyeleri gibi. Hepsi birbirine benzer ama hepsinde ortak olan tek bir burun şekli veya göz rengi olmak zorunda değildir. İşte kavramlarımız da böyledir. Katı sınırlar ve ortak özler yerine esnek bir aile benzerlikleri ağıyla birbirine bağlıdırlar. Bu yaklaşım tümellerin varlığını gerektirmeyen, dilin kullanımına dayalı bir anlayış sunarak nominalist eğilimleri güçlendiriyor. Bu da çok ilginç bir bakış açısı. Yani illaki her kategorinin tanımlayıcı bir özü olmak zorunda değil. Peki daha güncel tartışmalarda durum ne? Mesela bilim felsefesi alanında realist savunmalar var mı hala? David Armstrong gibi. Evet, David Armstrong, 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyıl başlarında realizmin en önemli savunucularından biri oldu. O, bilimsel realizmden yola çıkarak tümellerin gerçekliğini savunuyor. Özellikle Aristotelesçi bir içkin realizmi benimsiyor. Nasıl bir argümanı var? Armstrong diyor ki, bilimin en önemli başarılarından biri doğa yasalarını keşfetmektir. Mesela Newton'un F eşittir ma yasasını düşünelim. Bu yasa sadece geçmişteki veya şu andaki belirli olayların bir özeti değildir, evrensel bir iddiadır. Armstrong'a göre bu yasa tek tek nesneler veya olaylar arasındaki bir ilişkiyi değil, kuvvet, kütle, ivme gibi tümel özellikler, İngilizce'de universals veya properties diyor, arasındaki zorunlu, evrensel bir ilişkiyi ifade eder. Eğer bilim bu tür tümel ilişkileri keşfediyorsa ve bu yasalar gerçekliği açıklıyorsa, o zaman bu tümellerin de nesnel bir gerçekliği olmalı. Yani bilim tümellerin varlığını gerektirir diyor. Bilimsel yasalar tümeller arasındaki ilişkilerdir diyor yani. Bu da güçlü bir realist argüman. Peki, bu klasik realist nominalist kamplarının dışında daha farklı yeni yaklaşımlar da var mı günümüzde? Kaynaklarda trop teorisi diye bir şeyden bahsediliyor. Evet, trop teorisi son dönemde popülerlik kazanan ve geleneksel ikilemi aşmaya çalışan ilginç bir alternatif. Şöyle bir pozisyon oluyor.
Bir yandan nominalistler gibi evrende var olan her şeyin tikel olduğunu kabul ediyor. Yani evrensel, her yerde aynı anda bulunabilen kırmızılık gibi bir tümel yok. Tamam, bu nominalist kısım. Peki realist tarafı ne? Realist tarafı şu, var olan bu tikeller sadece nesneler, bu elma, şu sandalye değil, aynı zamanda özelliklerin kendileri de tikeldir diyor. Yani bu elmanın sahip olduğu kendine özgü kırmızılık bir troptur, şu domatesin sahip olduğu kendine özgü kırmızılık başka bir troptur, benim gömleğimin maviliği bir trop, senin gözlerinin maviliği eğer mavi ise başka bir troptur. Bunlara tikelleşmiş özellikler veya soyut tikeller de deniyor. Yani evrensel bir kırmızılık yok ama milyonlarca tikel kırmızılık trop mu var? Aynen öyle. Peki benzerlik nasıl açıklanıyor? Birbirine tıpatıp benzeyen troplar, mesela iki farklı elmanın kırmızılık tropları, benzerlik sınıfları oluşturuyorlar. Yani kırmızılık tümel bir varlık değil, birbirine benzeyen kırmızı tropların oluşturduğu bir küme veya sınıftır. Bu teori hem özelliklerin bir tür gerçekliğini kırmızılıklar var kabul ederek realizme göz kırpıyor, hem de evrensel, soyut tümellerden kaçınarak nominalizme yaklaşıyor. Özelliklerin gerçek ama tikel olduğunu söyleyerek bir orta yol sunmaya çalışıyor. Anladım. Hem tikelliği koruyor hem de özellikleri yok saymıyor. Gerçekten ilginç bir sentez denemesi. Vay canına. Platon'un göklerdeki idealarından nesnelerin içindeki formlara, oradan sadece isimlere, sonra zihinsel kavramlara, Kant'ın a priori yapılarına, Wittgenstein'ın aile benzerliklerine ve şimdi de bu tikel troplara. 2000 yılı aşkın ne kadar da zengin ve baş döndürücü bir felsefi yolculuk bu. Kesinlikle. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Gördüğümüz gibi bu devasa tartışmanın merkezinde temel bir gerilim var. Bir yanda dünyanın düzenli, anlaşılabilir olduğunu ve bu düzenin temelinde gerçek nesnel özelliklerin yani tümellerin yattığını düşünen realizm ve onun çeşitli tonları aşkın, içkin, bilimsel. Diğer yanda ise gerçek olanın sadece ve sadece tek tek, somut, biricik nesneler olduğunu, tümel dediğimiz şeylerin ise bizim dünyayı anlamak için yarattığımız zihinsel veya dilsel araçlar, etiketler, kavramlar ya da alışkanlıklar olduğunu savunan nominalizm ve onun farklı versiyonları. Aşırı nominalizm, terminizm, kavramcılık, trop teorisinin nominalist yanı. Çok güzel özetledin. Temel ayrım hatları bunlar. Peki, tüm bu tartışma, bunca farklı görüş bize ne söylüyor? Yani neden 2000 küsür yıldır filozoflar bu konu üzerinde kafa yoruyor? Neden bu kadar önemli bu mesele? Bu tartışmanın bu kadar uzun ömürlü ve canlı olması, onun sadece felsefecilerin kendi aralarında oynadığı soyut bir oyun olmadığını gösteriyor bence. Senin için derlediğimiz kaynaklarında ısrarla vurguladığı gibi, bu konu bizim gerçekliği, bilgiyi, dili, bilimi ve hatta kendimizi nasıl anladığımızı temelden etkiliyor. Nasıl yani? Somut olarak ne gibi etkileri var? Şöyle düşün, eğer tümeller, güzellik, adalet, insanlık gibi gerçekse ve bizden bağımsız bir varlığa sahipse, o zaman biz insanlar evrende var olan nesnel bir düzeni, nesnel değerleri keşfeden varlıklarız demektir. Görevimiz bu düzeni anlamak ve ona uymak olabilir. Ama eğer tümeller sadece bizim verdiğimiz isimler veya zihnimizde oluşturduğumuz kavramlarsa? O zaman durum değişir. O zaman biz belki de kaotik veya en azından özünde nötr olan bir dünyaya anlam ve düzen getiren, onu kategorize eden, sınıflandıran, yani bir nevi inşa eden mimarlar gibiyiz. Değerleri keşfetmek yerine belki de yaratıyoruzdur. Bu bilim anlayışımızı, yasalar keşif mi, icat mı, etik anlayışımızı, ahlaki değerler evrensel mi, göreceli mi, dil anlayışımızı, dil dünyayı yansıtıyor mu yoksa kuruyor mu, derinden etkileyen bir ayrım. Yani temel soru hala geçerli. Bizler evrende var olan bir düzeni okuyan kâşifler miyiz, yoksa kendi anlam haritalarımızı çizen mimarlar mıyız? Aynen öyle. Ve bu sorunun yanıtı kolay verilebilecek bir yanıt değil. Belki de ikisinden de biraz varızdır. Ama bu temel gerilim, bu diyalog, felsefe var oldukça devam edecek gibi görünüyor.
Çünkü kendimizi ve dünyadaki yerimizi anlamaya çalıştıkça bu sorularla tekrar tekrar yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. O halde sana sevgili dinleyicimiz son bir düşünceyle veda ederim. Bu 2000 yılı aşkın tartışmanın ışığında şöyle bir durup düşündüğünde kendi düşünce tarzının, kendi dünya görüşünün nereye daha yakın olduğunu fark ettin mi? Günlük hayatta sıkça kullandığın adalet, güzellik, iyilik, arkadaşlık gibi kavramları ele al. Bunları kullandığında bunların herkes için geçerli, nesnel bir öze mi sahip olduğunu düşünüyorsun? Yoksa daha çok duruma, bağlama, kişiye, kültüre göre değişen, belki de sadece kullanışlı etiketler mi olduğunu? Yani içindeki ses daha çok bir realiste mi benziyor, yoksa bir nominaliste mi? Belki de bu soyut gibi görünen felsefi tartışmanın senin için en somut anlamı tam da bu gündelik kavramlara bakış açını sorgulamakta yatıyordur. Ne dersin?